Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimiz var keyword'ünü anlatacağım sizlere. Var keyword'ünü çoğu öğrenci yanlışlıkla bir değişken tipi olarak zannediyor. Bir integer string gibi var keyword'ü, bu var kullanılıyor ya C Sharp'ta. Bunu bir değişken tipi, daha doğrusu bir veri tipi olarak görüyor öğrencilerimiz yanlışlıkla. Bu şekilde kullanmaya çalışıyorlar ama değil arkadaşlar. Var kesinlikle bir veri tipi değildir. Var kullanılarak oluşturduğunuz değişkenler tabii ki otomatik olarak compiler yani derleyici, C Sharp derleyicisi onun veri tipini kendi belirliyor, buluyor ve daha sonra onu atıyor. O değişkene o veri tipini kendi otomatik atıyor ama var diye bir veri tipi oluşturmuyor arkadaşlar. Şimdi var'ın ne olduğunu hani kısaca yazalım. Var aslında tipi ben söylemeyeyim. Compiler sen ben bunu atadığımda var değişkenini kullandığımda değerden anla demenin kısa yoludur. Burada yani özellikle şunu belirtmek istiyorum ben sizlere. Var yazınca yani çoğu öğrencinin yaptığı hata o yüzden bunu not olarak yazıyorum. Siz de not alıyorsanız alın. Var yazınca değişkenin tipi kaybolmuyor. Şöyle alt satıra geçelim. C Sharp derleyicisi derleme anında tipi kendi otomatik belirliyor. Yani anlıyor. Şimdi otomatik anlıyor derken nasıl otomatik anlıyor? Biz mesela integer x eşittir 5 dediğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Bunu önceki dersleri takip ettiyseniz sıralı ve atlamadan videoları mutlaka dakikasına atlamadan izleyin artık. Çok önemli konulara geliyoruz. Veri tiplerinden itibaren ve değişkenlerden itibaren atlamadan izleyin. İlk başlarda belki çok bildiğiniz konular olabilir ama ilk birkaç ders. Artık beşinci dersten itibaren kesinlikle atlamadan izlemeniz lazım. Dördüncü, beşinci dersten itibaren. Şimdi burada eşitlik ifadesinin sağ tarafı arkadaşlar. Bu taraf bir integer. Bunu derleyicimiz anlıyor. Sol tarafta int x dediğim için ben ne oluyor? X değişkenim int tipinde oluyor ve atamayı yapıyor. Sağ taraf ve sol taraf birbiriyle uyumlu olduğu için sorun olmuyor. Ama mesela ben sağ tarafa 5.1 dediğim anda derleyicim eşitlerin sağ tarafına bakıyor. Bu diyor ondalıklı bir sayı. Bu diyor 5.1 F falan F ya da M yazmadığım için float ya da decimal değil de bunu bir double ondalıklı değer sayı tipinde olduğunu anlıyor. Bu diyor bu taraf double diyor. Sola bakıyor eşittir işaretinin sonuna bakıyor. Burada diyor bir integer tam sayı değişkenine atanmak istiyor ondalıklı sayı diyor. Hayır ben buna izin vermem diyor. Hatayı basıyor derlemiyor. Yani siz buna bastığınız zaman başlat dediğiniz, derle dediğiniz zaman bakın derleme hatası alırsınız. Derleyemezsiniz. Şimdi burada int ama düzeltirsek hatamızı güzel derliyor. Tam buraya tam sayı diyor sağ taraf eşitliğin sağ tarafı. Sol tarafı da integer tam sayı değişken tipi demiş. Harika. X'i tam sayı olarak anlıyor. Şimdi ben bunu bu şekilde demesem de var. Şimdi şöyle şu kullanmayalım. Şöyle yapalım. Var arkadaşlar x eşittir 5 desem. Bakın hata falan vermedi. Şimdi ne yapıyor burada? Öncelikle arkadaşlar buradaki az önce yazdığım ifadeye bakın. Var yazınca değişkenin tipi kaybolmuyor. Tipi derken şöyle tipi kaybolmuyor. Derleme anında tipi kendi otomatik belirliyor dedim ya. Bakın derleme anında bakıyor. Siz run ettiniz şu başlata bastığınız zaman derlerken eşittirin sağ tarafına bakıyor. Bu 5. Bu bir integer diyor. Sol tarafına bakıyor. Burada var yazıyor. Int yazmıyor. Ha diyor. Demek ki diyor benden bekliyor. Yani biraz böyle işte yazılımcının böyle kolayına kaçıyor tamam mı? Böyle yazmak. Sen belirle ben artık yazıyorum bunu. Sen artık buradan anla demek bu. Derleyiciye C Sharp compiler'ına. Bu o zaman C Sharp compiler'larımız sağ taraf neyse sol tarafı ona göre kendi ayarlıyor. Hani dedim ya eşitliğiniz sağ tarafı önemli, sol tarafı da önemli. İki tarafa da bakar derleyici. İşte burada bu devreye giriyor. Sağ tarafta integer olduğu için var yazarsan sen buraya x'i ne olarak belirliyor? Sanki buraya sen int yazmışsın gibi. O var int'e dönüştürüyor arka tarafta. Ön tarafta değil. Sen görmüyorsun. O kendi buraya int koyuyor. Var bırakmıyor. Yani arkadaşlar zannediyor ki bu var yazdım bu var. O var kaldı orada. Hayır. O int'i derleyici otomatik koyuyor. Ne zaman? Derleme sırasında. Runtime sırasında ama hayır. Runtime sırasında değil arkadaşlar. Çoğu kişi yanlış bilgi veriyor işte. Ya bu diyor maliyetli buraya var yazmak. Var yazarsanız kodunuz yavaş çalışır. Hayır. Derleme sırasında çok çok ufak bir zaman farkı olur. Derleme diyorum bakın. Run ettiğin zaman ilk derleme ya da exe oluşturuyorsun ya ilk oluşturursan sonra exe'yi her çalıştırdığında süper hızlı çalışır. Yani sen buraya ha int yazmışsın
Ha var yazmışın. Exe'yi çalıştırdığın anda hiçbir fark yok ikisinin de. Var ve int aynı. Sadece derleme sırasında hani bunu düşünüyor. Bu neymiş bu? Bunu değiştireyim ben, gidiyor buraya int yazıyor falan. O da derleme sırasında çok 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 düşük. Hiç önemli değil. Onu yani maliyetli diyenler yanlış bilgi veriyor arkadaşlar. Bazıları maliyetli diyor, buraya var yazmak falan. Maliyetli değil. Tek problemi, var yazmanın tek problemi okunabilirliğin azalması. Yani arkadaşınız bu kodu okurken böyle deneyimli bir programcı değilse, bu var neymiş ya, anlamıyor. Bu x'in int midir değil midir? O kodunuzu anlayamaz. Algoritma yazdınız diyelim 100 satırlık. Algoritmanızı anlayamaz. Sıkıntı yaşar. Kodunuzu anlayamaz. Sıkıntı yaşar. Yani iş arkadaşlarınız için, sizin birlikte çalıştığınız proje arkadaşlarınız için, okul arkadaşlarınız aynı projede çalışıyorsanız onlar için problem. O anlayamayabilir kodunuzun algoritmasını. Yoksa C Sharp açısından hiçbir problem yok arkadaşlar. CPU'da, RAM açısından da hiçbir problem yok. Int yani, var yazmanız oluşturduğunuz exe'nin çalışma hızını hiç değiştirmiyor. Şimdi var x yazdım, 5 dedim ve artık bunu kabul eder. Yani sen bunu console write line line diyelim şöyle, CTRL space'e basın, Ctrl Space tamamlayın. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tıpkı bir int yapmış gibi kullanabilirsiniz. Bakın 5 diye gösteriyor zaten. Yani artık bu bir int. Şimdi burada şöyle bir problem var. Dikkat etmemiz gereken, yani problem değil de yeni başlayanlar için problem olabilecek şey var. Ya bu işte diyorlar ki bu yeni başlayan arkadaşlarım genelde bunu var. Ha bu variable değişir. X istediğimi yapabilirim. Python'da öyle mesela. Tutuyor arkadaşım x eşittir 5.1 diyor, sonra değiştiriyor x'in değerini. Hayda, burada hata alıyorsun. Ne diyor? Double sen diyor bunu double'a atamak istiyorsun. Bu diyor integer. Tamam, bu bir artık integer arkadaşlar. Tamam, int türünü double türüne böyle dönüştüremez. Bu şekilde yazamazsınız. Yani bunu double olarak kullanamazsınız. Arkadaşlarım şöyle zannediyor. Ben x eşittir 5.1 yazdım. Bunu otomatik double'a çeksin. Derleyici. Compiler, C Sharp compiler diye düşünüyor ama öyle bir şey yok. Öyle bir C Sharp'ta durum yok. Python'da olsa var. Python'da sen böyle yazdığın zaman hop x'in türünü değiştiriyor arkadaşlar. Python line by line interpreter olarak çalıştığı için Python'da yazabilirsiniz. Python'da hatta buraya var x var da yazmanıza gerekiyor. X eşittir 5 yazıp 2 satır sonra x eşittir 5.1 yazarsın. O Python. Python farklı. Python interpreted bir dil. C Sharp compiled bir dil. Farklı. Tamam mı? Python satır satır, line by line okur ve çalıştırır Python kodlarınızı. Bu satırı okur, sonra bu satırı okur çalıştırır. Yani bu satırı okur çalıştırır, bu satırı okur çalıştırır, bu satırı okur çalıştırır. Ama bu öyle değil. C Sharp, Java öyle değil. Bütün kodu okur, hepsini bir arada birlikte anlamını, birlikte tek bir anlam verir. Yani buradaki x değişkeni tek bir anlamda sahip olabilir. Değiştiremezsin öyle üçüncü iki satır sonra. Ama Python'da değiştirebilirsin ki Python kursumda ben bunu çok detaylı anlatıyorum arkadaşlar. Python kursumunda indirimli indirimli satın alabileceğiniz linkleri web sayfasında, böyle indirimli web sayfamda indirimli linkler var. Onu da koydum açıklamadan. YouTube bu YouTube videosunun açıklama kısmından indirimli kursları, Udemy kurslarımı indirimli satın alabileceğiniz linkler var. Onu da söylemiş olayım. Python hani ilgi duyuyorsanız. Şimdi C Sharp konusunu devam ediyorum bölmeden. Şimdi C Sharp bu şekilde değiştiremezsiniz. Yani bu artık yani int oldu. Tamam mı? Bu x tipi int arkadaşlar. Artık bu int. Tamam, buna artık sen 10 diyebilirsin. Tamam mı? 10 diyebilirsin. X eşittir x artı 2 diyebilirsin. Bak, hata yok. Ama x eşittir 2.1 diyemezsin. X eşittir x artı 2.1 diyemezsin. Yapamazsın bunu. Çünkü artık integer oldu. Şimdi x eşittir x artı 2 diyelim. Kalsın bu. Şimdi peki şöyle yapsaydım ne olacaktı? 5.1 deseydim. Bu durumda ne olacaktı? Bu artık ne olacaktı arkadaşlar? Bu bir double. Bakın buraya f ya da m koymadığım için ve ondalıklı, küsuratlı bir sayı olduğu için artık x'i double olarak düşünecek. Double olarak algılayacak. Yani sanki sen şuraya double x eşittir 5.1 yazmışın gibi, compiler bunu compile ederken bu var'ı silecek, buraya double yazacak. Öyle düşünün. Tamam mı? Bu şekilde düşünün. Kendi belirleyecek. Seni zahmetten kurtarıyor. Ya ben uzun uzun bunun tipini yazmayayım diyor. Daha sonra x artı 2 dediğin zaman integer'la double'ı toplayabiliyoruz. Bakın ya, eğer değişkeni sonunda atacaksanız şeye bakın. Eğer değişkeninizi sonunda yine bir double'a atacaksanız x eşittir x artı 2 yaparsınız. Sonuçta da yazdırır. Önce x 5.1'di, sonra ne olacak?
Sonra 2 ekle 7.1 olacak değil mi? Bak 7,1. Türkçe karakter desteği, Türkçe regional settings kullandığım için Türkçe'de kullanıyorsanız noktalar virgül gözükür. Ama İngilizce kullanıyorsanız işletim sisteminize işte Visual Studio şurada file falan yazıyorsa ve bilgisayarınızın dili ve lokeyli en yazar böyle English. İngilizce ise o zaman 7.1 yazar. Onu da tekrar hatırlatayım. Daha önce bir kere söylemiştim. Şimdi bakın double problem olmadı. Bakın bu şekilde atamasını yaptık. X eşittir x artı 2 dedik. Şimdi bu burada dediğim gibi burada artık int'i ne yapabilirsin? Int'i ekleyebilirsin. Double bu. Double'a bir integer ekleyebilirsin. Bunu double'a dönüştürüyor her tarafı ve gösteriyor. Şimdi bunları anladık. Güzel. Bunu da bu şekilde yapıyor. Değiştirmek mümkün değil yani. Daha sonra sen şöyle bir şey yapamıyorsun ama bakın buna dikkat edelim. Ondalıklı sayılarda da bu artık bakın f koymadığım için buraya bu float değil ya da m koymadığım için decimal değil. Bu bir ne double. Ben buraya 2 mesela 2 x eşittir x artı 2m dediğim zaman bu ne? Decimal. Hani çok para birimi money, money decimal'da kullanılan tip m ile arkadaşlar biliyorsunuz. Decimal para için kullanılıyor. Çok hassas böyle çok ince hassasiyeti olan uluslararası böyle para işlemlerinde, para yazılımlarında, banka yazılımlarında decimal kullanılıyor. Tamam mı? Böyle muhasebe yazılımında şurada burada decimal kullanılır. Double ya da float kullanılmaz. Dolayısıyla buraya mesela desimini hatırlatıyorum yani. Hatırladıktan sonra şöyle bir şey veriyorum. Mesela ben buraya 2 nokta tabii bu 0.2 eklemek istiyorsun diyelim. Burada bu şekilde bir decimal tip eklemeye çalıştığın zaman hata verir. Ama bunu bu şekilde yaparsan double eklemeye çalışırsan hata vermez. Peki hocam f ekleyebilirim. Eklersin. Double'la float'u toplayabilirsin. Tamam mı? Sıkıntı yok. Double'a çevirir. Yani x hala double. Hocam ama F yazabiliyoruz da neden M yazamıyoruz? Evet, decimal'ı yazamazsınız. Decimal çok hassas olduğu için ve memorinizde çok yer kapladığı için arkadaşlar mesela decimal 16 byte yanlış hatırlamıyorsam yer kaplıyor. Float 4 byte, double 8 byte yer kaplıyor. Tamam mı? Şey yapabiliyorsunuz. Bakın burada e, buradaki M 16 byte yer kaplayan bir değişken sağ taraf artık bir decimal oluyor. Sol taraf ise ne oluyor? Double. Decimal'ı double'a çeviremiyor arkadaşlar. Ama float'u çeviriyor. Şu an düşük olduğu için bu. Onu tamam hallederim ben diyor. Bunu tutuyor. Çünkü bu daha geniş, daha böyle detaylı. Double. Float daha az detaylı, daha hassasiyeti düşük. En çok hassasiyeti olan neydi? Decimal'dı. Bu şekilde de atayabiliriz. Benzer bir durum şurada da var. Mesela bunu float tanımladık diyelim. Tamam, float tanımladık. Artık f koydum ya x float oldu. Bu bir sanki buraya float yazmışsınız gibi. Tamam aynı şey. F koyduğunuz zaman float ondalıklı. Sonra buraya geliyor x artı 2f. Bunda sorun yok. Ama bu şekilde yaptığınızda yine hata verir. Neden hata veriyor? Videoyu durdurun düşünün ben açıklayacağım. Evet, hata vermesinin nedeni tabii ki işte bu en çok burada hata yapılıyor. Hocam niye yazmıyor? Çünkü bu double. Tamam bu da double. Sağ tarafı eşitliğin sağ tarafını burada float var ama burada double olduğu için bu taraf double olarak işlemciniz daha doğrusu compiler'ınız C# derleyiciniz compiler'ınız sağ taraf eşitliğin sağ tarafı diyor double diyor. Bu tarafı double olarak kendi içinde bir yerde tutuyor. Double olarak tutuyor. Double hassasiyetine 8 byte'lık yer kaplıyor ve float'a göre 2 kat hassas. Ama sol tarafımız float olduğu için 4 byte daha az düşük en düşük hassasiyetli ondalıklı sayı. Hata olabilir. Ve detaylarda küçük böyle 0.00 bilmem kaçlık toplama yaparken hata alabilirsiniz. O yüzden düşük hassasiyetli toplama yaparken sen diyor 8 byte'lık hassasiyetli bir değişkeni 4 byte hassasiyete atamaya çalışıyorsun. Buna izin veremem. Hata yapıyorsun diyor. Burada izin vermiyor. Dolayısıyla izin vermediği için bunu ne yapmanız lazım? Bunu da float olarak toplamanız lazım. M yazsaydık izin verir miydi? Kesinlikle izin vermezdi arkadaşlar. Peki size güzel bir soru. Şimdi soru. Şimdi M yazdım diye ne oldu? Decimal. Şu sanki böyle yazmış gibiyim değil mi arkadaşlar? M yazdığım zaman var yazarsam sanki buraya decimal yazmışım gibi oluyor. Güzel. Peki böyle yazarsam hata verir mi? Verir değil mi? Çünkü 4 byte sağ taraf bir e, float var burada. Float'u eklemeye çalıştığınız için eklemiyor şimdi. Burada yani şöyle bir özellik var. Float ve double'ı belki ekleyebiliyor. Hani yardımcı oluyor orada ama burada decimal'ı eklemiyor arkadaşlar kesinlikle. Yani şunu ben hocam bu decimal
Ee, bu decimal, tamam mı? X decimal, bu float. Bu tarafı decimal niye yapmıyor? Yapmıyor işte. Yani bak, burası decimal, burası da, bu da decimal değil mi? Çok hassas. 16 byte, 16 byte değil mi? 4 byte, evet, 2 byte. 16 byte oluyor decimal. En hassas ondalıklı sayı. Tamam, eşittir diyorsun. X artı 0,2 F. Niye yapmıyor? Yapmıyor işte. Yani decimal'la float'u toplarken bu şekilde dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Decimal'a otomatik çevirme yapmıyor. Ama burası ne olsa, double olsaydı double'a çevirme yapıyordu. İşte double da yardımcı oluyor size. Tamam diyor. Bu tarafı da şey yapayım diyor. Bu double diyor. Bu tarafta double'a çeviriyor. Bu double olduğu için bunu da double'a çeviriyor. Ama bakın şurası double, yani şu var double oldu artık. Burada 0,2 F ile toplayabilirsin. Ama burası ne olduğu zaman, decimal olduğu zaman, işin içine para girdiği zaman çok hassasiyetli oluyor. Toplatmıyor. Yani şu tarafı, bak bu ne hatası veriyormuş. İşlemci decimal ve float türündeki işlemlere uygulanamaz. Yani decimal ve float'u toplamıyorum kardeşim diyor. Decimal'la float'u toplamaz. Decimal'la double'ı da toplamaz. Onu da göstereceğim. İlla bunu M'ye yazacaksın. Tamam, decimal çok hassas. Şimdi bunu şeyi göstereyim. Double'ı da toplamayacağını göstereyim size. Şimdi 0,2 dedik. Bak, bunda da hata veriyor. Hocam burada bu işte, bu şimdi ne oldu? Bu decimal. Decimal bu. Decimal'da bak 0,2 double, ama bak buraya M yazmadığım için double bu. Bu tarafı toplama yapmıyor. Hocam bu tip şey değil mi? Decimal değil mi? Büyük olanı yuvarlar dediniz ya. Hayır. O float ve int ve double arasında yapıyor onu. Decimal'a iş geldiği zaman yuvarlama yapmıyor. Sağ tarafı çözemiyorum. Ben bunu çözmüyorum diyor. Ben kardeşim diyor, işin içine para girdi mi çözmüyorum. Sen tut kendin yaz buraya diyor. Orada Bill Gates amcamızın bir şeyi var, yani böyle biraz kuralcı davranmış. Böyle bir kural koymuş, yani hani genel teamüle farklı bir durum oluşturmuş. Yani burada double'da topluyor float'la double'ı, yüksek olan, hassas olan tipe çevirirken decimal tipine çevirmiyor. O yüzden bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kullandığınız şey, başta ne belirliyorsanız o olacak. Yani ben bu şekilde kullanırsam, var x eşittir 5,1 dersem, artık double oldu x. Tamam, bunu bileceğim. Burada 0,2 M yazmıyor. Niye hata alıyorum ya Allah Allah diye düşünmeyeceğim. Bunun nedeni, bu artık double oldu x. X'e double olarak göreceğiz ve double olarak işlem yapacağız. Bu arada da double ve float ve decimal toplamaları ile ilgili çok size ileri seviye bir detay bilgi verdim arkadaşlar. Birçok kişi bunu bilmez. Şimdi devam edelim. Şimdi bunları da bu şekilde anlattıktan sonra, dediğim gibi değiştiremiyorsunuz türü. Tutup siz daha sonra x eşittir Ali string'e yapamazsınız. Yani ben bu x'i değiştireyim, bu olmaz. Artık x bir double. Bunu söyledik. Şimdi bunu devam ediyorum. Önemli, ikinci önemli bilgimiz arkadaşlar şu. Mutlaka var kullanırken, yazayım şuraya. Kullanırken mutlaka atama yapmalısınız. Yani int w değeri bırakırım, değil mi? Sonra w eşittir. Daha sonra işte şöyle kaç satır boş bırakıp bir şeyler yaparım buralarda. Arada başka işlemler, böyle onlarca satır işlem yaptığınızı düşünün. Sonra w eşittir 4 dersin. Olur mu? Olur. Ama bak, gel gelelim, iş var'a geldiği zaman var z diyelim. Sonra z eşittir 4. Olmuyor. Bak, bu şekilde yapamıyorsunuz. Bak, açıkça yazılmış değişkenler başlatılmalıdır. Bakın, bu z'yi açıkça yazılmış değişken diyor bunu. Bunu arkadaşlar yani ilk değeri vermeniz lazım. Şimdi diyorum ya, hani C# derleme anında tipi kendi otomatik belirliyor. Eşitliğin sağ tarafına göre belirliyor. Eşittir işaretinin sağ tarafına göre belirliyor. Dedik ya. Şimdi saat eşittir yok ki. Bu ne yapacak? Derleyici bunu ne yapacak? Bu z ne olacak arkadaşlar? Z int ne olacak? Float mu olacak? Double mu olacak? String mi? Hocam ben bir satır sonra yazmışım. Oradan anlasın. Oradan anlamıyor işte. Hani belki 5 sene sonra yeni C# bilmem kaçıncı sürüm geldiği zaman belki anlar. Olabilir mi? Olabilir. Ama şu anda anlamıyor. Nasıl olacak? Nasıl yapacaksınız? Böyle yapacaksınız. Mutlaka var kullandığınız zaman böyle yazacaksınız arkadaşlar. Var z eşittir 4. Ne oldu? Integer oldu. Var z eşittir Ali. Ne oldu? String oldu. Tamam. Bu şekilde ilk değer ataması mutlaka yapacaksınız. Ve ayrıca şeyi de belirteyim. Şimdi class'lar konusunu girmedik ama mesela class tanımlıyoruz. Mesela bak, bu da bir class aslında. Class'ın içinde mesela şurada örnek veriyorum arkadaşlar. Şimdi class konusu kafanızı karıştırmasın ama class'larda üye değişkenler vardır. Int mesela
sayı bir, mesela program sınıfının üye değişkeni sayı bir, sayı 2 diye yazıyoruz diyelim alt alta. Tamam mı? Böyle yazıyorsunuz. Int sayı bir. Kendi yazdı gerçi sayı 2. Neyse sayı 3 gidiyor. Bıraksam gidecek. Böyle üye değişkenler tanımlıyorsunuz ya. Bak burada var kullanılmıyor. Bakın var kullanamazsınız, tamam mı? Bağlamsal anahtar sözcük var yalnızca yerel değişken birimlerinde veya betik kodunda görülebilir diyor. Sınıf üye değişkenlerinde kullanılmaz. Yani sınıflarda member variable dediğimiz üye değişken yapamazsınız. Yani sınıflar konusuna gelirsek bu ne? Windows Microsoft Defender özeti geldi ya. Neyse. Bunu bu şekilde yapamazsın. Burada üye değişkeninde sınıflarda üye değişken olarak var kullanılmaz. En çok öğrencilerimizin yaptığı hatalardan bir tanesi de bu. Var kullanımı bu kadar basit arkadaşlar. Var da kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Sadece şuna dikkat edin. Var okunabilirliği düşürüyor. Siz daha sonra mesela bir sene sonra aynı kodu okuduğunuz zaman anlamama ihtimaliniz ya da anlamak için daha uzun vakit harcayabilirsiniz. Ya burada varı ben ne tanımlamıştım falan deyip düşünüp yani algoritmanızı anlamayabilirsiniz. Orada bir algoritma yaptınız diyelim 30 satırlık. Orada var mar kullandıysanız tekrar zor anlarsınız. Ya da arkadaşınız zor anlayabilir. Yeni başlayan bir programcı arkadaş kodlarınız açık olmuyor çünkü. Int dediğiniz zaman çok açık ve net oluyor. Ben buraya integer kullanacağım diyorsunuz. Bu tarz şeyler olabiliyor arkadaşlar. E, Yani o yüzden hani anlaşılabilirlik, okunabilirlik adında açısından int bilmem ne yani veri tiplerini direkt kullanın. Ama yani çok bariz bir şey vardır. Mesela var sayaç dedik eşittir sayaç sıfır. Tamam mı? Integer işte. Sayaç eşittir sayaç artı bir dedik. İşte sayacı artırıyorsunuz. Bir işte while döngüsü yaptınız falan. Burada mesela artık sayaç integer olduğu belli. Burada var kullanabilirsin. Sıkıntı yok. Ama işte mühendislik uygulaması yazıyorsun diyelim. Mühendislik algoritması yazıyorsun. Orada belirtsen iyi olur. Ki mühendislik de önemli. Float mu kullanıyorsun? Double mı? Bilmem şey mi kullanıyorsun? Decimal mı? Hani genelde double tabii ki kullanılıyor mühendisliklerde de ama yine belirtsen iyi olur. Açıkça double yazsan. Ama onun dışında çok belirgin. Mesela var Z Ali isim. Ya belli ki bu string. Ya bunu yazabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Ama şunu da unutmuyoruz. Var yazdığınız zaman buradaki Z'nin tipi var olmuyor. Z'nin tipi string oluyor. Yani hiçbir zaman veri tipleriyle var birbirinin yerine geçmiyor. Yani var bir veri tipi değil. Veri tipi değil. Var sadece bakın buraya yazdım. Değişkenin tipi kaybolmaz. Tipi hala string. Derleme anda tipi kendi otomatik olarak belirliyor. Derleyici, C# derleyicisi. Otomatik olarak bunu string yapıyor. Veri tipi değil. Buna dikkat edin. Evet bu dersimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Lütfen dersleri, videoları beğenelim ve arkadaşlarımızla paylaşalım. Ne kadar çok beğeni olursa o kadar çok sık ders gelecek. O kadar ileri seviye konular olacak. Sizin desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, Ya internette o kadar böyle abuk subuk videolar izliyorum. Görüyorum yani tesadüfen çocuklar var, çocuklarım var benim. Onlar izlerken işte komik video diyor açıyorlar. Saçma sapan videolar. Ya bakıyorum on binlerce beğeni oluyor. Ya bu ne bu 10 bin beğeni olmuş. Eğitim videolarında maalesef beğeniler çok az oluyor. Sadece benim değil, diğer eğitmen insanların videolarında da öyle. Beğeni böyle insanlar beğenmiyor. Beğenin ki YouTube'a daha çok eğitim videosu gelsin. İnsanlar daha çok YouTube'u bilgi edinmek, bir şeyler öğrenmek için kullansın. Eğlenmek için eyvallah kullanın ama eğlenirken beğeniyi çok atıyorsunuz ama eğitim videolarını beğeniye cimrilik yapıyorsunuz. Siz değil ama genel toplum bu şekilde yapıyor. Bu algıyı kırmamız lazım. Türkçe içerik, kaliteli eğitim içeriği ücretsiz gelsin istiyorsanız YouTube'a lütfen beğenin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.